Son zamanlarda çocuklarda gerçekten konuşma çok gecikti. Bunun en büyük sebebi yeni doğan bir bebeğe veya çocuğa bir baktığınızda onun beden dili size çok şey öğretir. Onun duruşu, gözlerinin böyle çakı gibi mi? Cildi gergin mi? Pempe mi? Şöyle emme refleksi iyi mi? Hareketli mi? Bir şeyler arıyor mu? Bir gün bir hastam geldi 5 yaşında civarında. O güne kadar çok sağlıklıydı. Bir hırıltıyla geldi. Bayağı bir ağır. Hüseyin Bey dedi. Bir alana bir bedava veriyorlardı. Bir oda parfümü. Ben de aldım. Birini odaya taktırdım. Kaçta? 5'te. Hırıltı ne zaman başladı? 6'da. Git şunu söktür dedim. Eğer ben bunları araştırmamış olsaydım, benim yaptığım bir metot vardır. Özellikle yaz aylarında, kışın da yaparım bunu. İnanın hasta olmanız için bir sebep kalmaz. Hüseyin Hocam, öncelikle sizi tanıyalım. Öncelikle ben sizlere çok teşekkür ederim ve layık gördüğünüz ve buraya kadar geldiğiniz için, emekleriniz için de çok teşekkür ederim. Ben uzman doktor, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Hüseyin Tapik. 1978 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldum. Daha sonra Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi ve sonra da Erciyes Üniversitesi'nin kuruluşunda bulundum. Talebeliğimle birlikte 50 yılı doldurduk. Bebekte konuşma gecikmesi nasıl anlaşılır? Konuşma gecikmesi bizim bir testimiz var. Denver testi diyerekten. Bu Amerika'da uygulanan bir testtir ve bunun düzenlenmesi de yapıldı. Hacettepe Üniversitesi'nde yapıldı. Bu teste göre çocuğun belirli aylarda belirli heceleri söylemesi, cümleleri kurma, birkaç kelimeyi bir araya getirmesi yaşına görerekten biz buna bakarız. Eğer bunlarda bir gerilik varsa konuşmada bir problem vardır. Ama burada asıl mesele şu. Son zamanlarda çocuklarda gerçekten konuşma çok gecikti. Bunun en büyük sebebi çocuklara televizyon açmaları, televizyon karşısında yemek yedirmeleri, şu cep telefonlar çocuğun eline vermesi. Ya bazen ben nadir giderim ama bir restorana gidiyorum. Aman anne baba böyle ha ha hi, tamam güzel, çocuğun eline de şey vermişler. Artık insanlara bir şey de söylenmiyor. Eski sevgi saygı kalmadığı için. Ya benim yüreğim kan ağlıyor. Ya insan bir defa yediğini anlamaz. Gözün televizyonda, ağzına böyle şuursuzca götürüyorsun. Yeme sadece karın doyurma değildir. Biz küçüklüğümüzde böyle yer sofraları olur. Anne baba çocuklar sırayla oturur. Güzel bir kaptan böyle yemeklerimizi sessiz, sakin yerdik. O kadar güzel bir tabloydu ki böyle 40 çeşit yemek de yoktu. Ya bir pilav ya bir çorba olur, yanına bir ayrı, ama kendi evimizin bulguruydu, kendi evimizin yoğurduydu. Hepimiz de turp gibiydik. Annem nur içinde yatsın, 6 kardeş anne sütüyle besledi. Şimdi anne sütü yetmiyor diyerekten çocuklara bir sürü konvansiyonel ürünler veriliyor. Böyle bir döneme geldik. Yeni doğan bebeğin banyosu ne zaman yapılmalı? Şimdi ne yanlışlıklar yapılıyor, ne yanlışlıklar yapıldı. Bunların bir kısmı bilerekten değil. Yani ben de çok öncelerden bilmiyordum. Ama araştırma yaptığım zaman Yüce Allah hiçbir şey amaçsız vermemiş. Şimdi yeni doğan bebeğin doğduğu zaman vücudunun üzerinde zırh gibi kaplanmış bir bal mumu gibi bir madde vardır. Biz buna verniz kazeoza diyoruz. Bu verniz kazeoza o kadar kıymetlidir ki büyük bir probiyotik kaynağıdır. Zırh gibi çocuğu korur. Dışarıdan gelen mikropların içeri girmesini önler, vücut sıcaklığını korur, cildin olgunlaşmasını sağlar, daha sayılmayacak faydalarla doludur. Bebek doğdu. Doğar doğmaz sen yıkadın mı bu zırhı kaldırdın. Bu evlat ne olacak? Cildi cilt olmayacak, doğru diyor. Ne olacak? Hastalığa yakalanacak. Günlerce hastanede kalacak. Belki hayatını kaybedecek. Bu çocuk sık hastalıklara maruz kalacak. Onun için yeni doğan bebek asla ve asla. Burada tüm meslektaşlarıma, kadın doğumculara, hemşirelere, ebelere, tüm annelere, babalar, tüm insanlara lütfen yeni doğan bebeği yıkamayın. Ya niçin yıkıyor? Yeni doğan bebek mikroplu mu? Yeni doğan bebek steril doğar zaten. Bir kanman şey olur, bir şeyler olabilir veyahut da bir problemli olabilir. O zaman ona bir şey demiyorum. Silersin, edersin veya yıkarsın. Ama bunun dışında lütfen 3-5 gün, hatta hani göbek düşene kadar deriz. Doktor o çocuğun durumuna göre söyleyecektir ve verniz kazeoza zaten pul pul kendiliğinden dökülecek. Alttan pırıl pırıl çocuğun cildi çıkacaktır. Bu konu çok önemli ve ben bu kitabımda bunu yazdım. Çocuk işte doğar doğma hep yıkandı etti. Biz bundan tabii farkında değildik. Yani hekimlikte belli bir dönem içerisinde yanlışlıklarımızın farkına varıp ama bir an önce artık bu yanlışlıkları terk etmemiz gerekiyor. Bebekte kabızlık nasıl giderilir? Zeytinyağı kabızlığı giderir mi? Şimdi kabızlık yeni doğan döneminde, bebeklikte döneminde de veya çocukluk döneminde her dönemde çok önemlidir. Çünkü kabız olan bir kişi her türlü hastalığa adaydır. Çünkü bağırsaklarda yeterli akış olmamakta, zehirli maddeler orada birikebilmektedir. Çünkü gayta ile birçok olumsuz şeyleri dışarıya atmaktayız.
Şimdi kabızlığı yapan o kadar çok sebep vardır. Böyle ya ben bunu zeytinyağıyla geçeyim, şunu geçeyim, bunu yaptım diyerekten altta yatan bir neden varsa onu atlama kadar kötü bir şey yok. Önce ona dikkat edeceksiniz. Poposuna ufak bir çatlak olur, ondan yapabilir. Dengesiz beslenebilir, susuz kalabilir. Bu ve buna benzer lifli gıdaları azalabilir. Çok terler, susuz kalır. Bu ve buna benzer şeylerden kabız kalır. Basit olan kabızı önce bir sebebi hekim tespit etmeye çalışacak. Özellikle beslenme, susuz kalma veya bir anal çatlak gibi basit sebeplerdense bunların tedavisi kolaydır. Hastana lifli gıdalar verirsin. Çocuk anne sütü alıyorsa anne sütü verirsin. Anal bölgede çatlak varsa onun tedavisi çok kolaydır. Orayı bir oturma banyosuyla, geçmezse işte tıbbi papatya vardır, ülkemizde de var bu, şükürler olsun. Ondan bir oturma banyosu yaptırsın. Çatlak kapanır. Çocuklar rahatlar ve bu arada beslenmede tabii çok önemli. Lifli gıdalara çok önem vermek gerekir. Bazı gıdalar mesela erik ülkemizin en çok değerli bir ürünüdür. Yaşına göre şurubunu verebiliriz, marmelatını verebiliriz. Lifli gıdalara çok önem verilir. Ama burada en önemli olan istediğiniz kadar lifli gıda verin. Suyu yeterli vermezseniz olmaz. Ama burada en önemli faktör bağırsak mikrobiyotasını düzenlemek. Kullanılan antibiyotikler, hatalı beslenmeler, kötü alışkanlıklar, stres, sıkıntı bağırsaklarımızda bizi koruyan mikropların yok olmasına, sayılarının cinslerinin bozulmasına yol açtığı için bağırsak mikrobiyotası bozuk olan kişilerde her türlü hastalığa yakalanır. Bağırsak mikrobiyotasını düzenlediğiniz zaman kabızlıkta zaten büyük oranda gidecektir. Ama bazı kabızlıklar bir tiroid bezinin az çalışmasından, bazen bağırsakların tıkanmasından önemli durumlarda olabilir. Onların teşhisini de atlamamak gerekiyor. Zeytinyağı çok faydalıdır. Gerçekten zeytinyağı, yani bir şey söyleyeyim, altın renginde böyle bırak altını, o kadar kıymetli bir ürün ki ben hastalarıma hep zeytinyağını bu dönemlerde bolca veririm. Bebeklerde hırıltılı solunum nasıl geçer? Hırıltı, akciğerlerdeki hava yollarının daralmasından kaynaklanır. Bunun birçok sebepleri vardır. İşte astım, alerjik bronşit veya bazı işte viral enfeksiyonlar, ama bunlardan biri vardır ki RSV dediğimiz viral bir enfeksiyon. Aslında çok basittir. Boğazda alınan bir sürüntüyle teşhis koyulabiliyor. Bu hırıltıların bir an önce akciğerlere daha fazla tahrip yapmaması için önlenmesi gerekiyor. Biz bunu, hırıltıyı nasıl anlarız? Çocuğun önce bir genel durumuna bakarız veya işte aile böyle doktor bir sık sık nefes alıyor, burun kanatları solunuma katılıyor, böyle bir hırıltı var. Dinlemekle biz bu akciğer seslerini ayırt ederiz. Ama şimdi yeni Japonların geliştirdiği bir alet var. Bizim wheezing dediğimiz, özellikle astımda, alerjide ortaya çıkan çok böyle özel bir ses vardır. Onlar dinlemekle bazen alınamayabilir ama bu alette de alınıyor. İşte böyle bir şey ortaya çıktığı zaman sebebini bilmek önemli. Bunun için kullanılan kortizon ve benzeri ilaçlar var. Ama asıl tedavi asla bu değil. Bu çocuk niçin bu duruma düştü? Bu tür wheezing dediğimiz bu tür hastalıklar, astım, alerji talebeliğinde 100 çocuğun içinde görülürken şimdi 100 çocuğun %33'ünde, belki daha da artmıştır, görülüyor. Sebep nedir? Hayatımıza giren kimyasallar. Odaya aldığın bir kokulu parfüm, kullandığın bir parfüm, çamaşırda kullanılan parfümler, kaç çeşit çamaşır parfümü oldu, sıvı sabundaki kokular, diğer hatta bir tanesinin içine bakalım, belki 40-50 tane madde var. Bütün bunlar bizim hayatımızı çok etkiliyor. Size bir örnek vereyim. Bir gün bir hastam geldi, 5 yaşında civarında. O güne kadar çok sağlıklıydı. Bir hırıltıyla geldi. Bayağı bir ağır. Ben onu hemen, işte bizim standart tedavimiz vardı, onunla aşmaya çalıştım ve aileye soruyorum, yeni bir çamaşır ilacı aldın mı, kokulu bir şey, duvardan duvara halı, yok veyahut da işte şu gıdayı yedin mi falan. Kapıdan çıkarken şunu söyledi, Hüseyin Bey dedi, bir alana bir bedava veriyorlardı, bir oda parfümü, ben de aldım, birini odaya taktırdım. Kaçta? 5'te. Hırıltı ne zaman başladı? 6'da. Git şunu söktür dedim. Eğer ben bunu araştırmamış olsaydım, o güzelce parfüm orada olacak, ah ne güzel koku diyecekler, o çocuğun ciğerde mahvolacak, durmadan yıllarca astım, alerji ilacı alacaktı, kortizon alacaktı. Bunun için bu tür hastaları, böyle özellikle astım, alerji hastalarının yaşam ortamlarını, beslenme durumunu, bağışıklık durumunu, yani gerçekten bu astım, alerji mi? Bu çok nadir bir durumdur, gerçek astım, alerji. Ve bu çocuklara uzun süre kortizon verilen, kortizon burnu, kortizon akciğeri oluşuyor. Kortizonun yan etkileri çıkıyor. Onun için bunların yaşam ortamlarını, ben tedavi edemediğim hastalarımın evlerine gittim. Ne yapmışlar? Koca bir balkon var. Balkonu salona ilave etmişler. Oraya da çamaşırlarını koymuş. Duvarda da
Duvarda küf var. Ya bu çocuk niye tedavi olmuyor diye merak edip de evine gittiğimde bunu gördüm. Hemen bir mimar çağırdılar. Duvarın nemini kestiler. O balkona çamaşır koymadılar. Havalandırma yaptılar ve çocuğun da astım alerjisi geçti. Unutamadığım çok şeyler var. 50 yıllık meslek hayatımda çok şeyler yaşadım. Yine bir örnek vereyim. Bu çok önemli. Astım, alerji, alerjik bronşit, sık hastalık olan akciğer enfeksiyonu çocuklar, bunlar dikkat etsinler. Sapanca'dan bir hastam. 16-17 yaşında bir çocuk geldi. Gitmedi, doktor yok. Koca bir bavulla tahliller, tetkikler, ilaçlar, reçeteler. Fakirde bir aile. Dinledim. Muayene etmeden şunu sordum. Nerede oturuyorsunuz? Sapanca'da. Eviniz kaçıncı kat? 1. kat. Güneş görüyor mu? Hayır. Peki nem var mı? O doktor bey, diz boyu. Fakir bir aile. Muayene etmeden şunu söyledim. Sana her türlü ilaç, her türlü tahlil yapılmış. Git bu evini değiştireceksin. Senin tedavin budur. Kadıncağız ağlamaya başladı. Muayene ettim. Yapacak başka bir şey yoktu. Kadın ağlayaraktan gitti. Hiç unutmuyorum. Gözlerim yaşarıyor. Bir hafta 10 gün kadar sonra geldiğinde doktor bey çocuk size ne yaptın? Gittim ağladım. Komşular bana 2. katı güneş gören tarafı verdiler ve çocuğun şeyi geçti. O çocuğun takibinde dedim her zaman gelmenize lüzum yok, bana bildirin. Bir defa ufak bir sıkışıklığı olmuş. Orada bir buhar verilmiş ve ondan sonra o çocuk düzeldi. Bakınız, bu yaşam ortamlarımız o kadar önemli ki. Böyle 5-10 dakikada hekime zaman ayrılırsa böyle hekimlik olmaz. Bir hastaya en dikey 20 dakikadır. Bu yetmez. Ben bazen 1 saat, 1,5 saatimi de harcıyorum. Ama asıl hedefi buluyorsunuz. Asıl tedaviyi yapmak zorundasınız. Kökten çözüm yapmanız gerekiyor. Sık hastalanan çocuk için de aynı şeyi söylüyorum. Yine bir işte uzak Anadolu vilayetlerinin Çorum'dan gelen bir hastamda çocuk sık hasta PAFA sendromu. Ya baktım bu PAFA'ya çok benzemiyor. Çocukta derin bir kansızlık, anemi vardı. Bu çocuğun kanını yükselttikçe hastalıkta geçti. Şimdi aile geliyor 6 ayda bir. Geliyor, ziyaretime geliyor. Yani altta yatan, hastalığa neden olan şeyi, işin aslına girmezseniz hastalıklar teşhis edemezseniz de durmadan hastaneye git gel olursunuz. Bağışıklığı çökmüş, bu bağırsak mikrobiyotası bozulmuş, durmadan antibiyotik verilmiş bir hastanın düzelmesi mümkün değil. O tekrar hele bir antibiyotik kullandığınız zaman 6 ay içerisinde yeni hastalıklara aday. Bağırsak kendini toparlayamıyor mikrobiyota. Burada antibiyotik verilmeyen değil, antibiyotiği yerinde kullanalım. Ben antibiyotikleri gerçekten çok severim. Ama yerinde kullanıldığı zaman. Hastanın bir menenjiti, bugüne kadar ben yüzlerce menenjiti, zatürreyi, bir beta enfeksiyonunu antibiyotikler, ama bir ufak bir rahatsızlıkta, viral enfeksiyonlarda, şeylerde antibiyotik verilmez. Dünyada en çok antibiyotik kullanan ülkeler Yunanistan'la birlikte en baştayız. Onun için antibiyotikler konusunda çok dikkatli. Bazen beni sanıyorlar ki ilaçlar. Hayır ya, ben ilaçları çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Biz bugüne kadar tüberkülozu, menenjitleri, zatürreleri, betara bulunan tedavi ettik. Ama rastgele kullandığımız zaman da artık onları da tedavi edemeyeceğiz. Antibiyotik direnci gelişecek. Bebekler dinledikleri şeyden olumlu veya olumsuz etkilenirler mi? Bebekler de bizler gibi, onların da bir duyuları, onların da bir psikolojileri vardır. Şimdi size şöyle bir çarpıcı bir örnek vereyim. Evde diyelim ki ufak bir tartışma oldu. Ses tonu ufacık değişti. Bu anne veya babayı bir etkilerse bebeği ve çocuğu onu etkiler. Bu çok önemlidir. Çocukta yaşanan travmalar hayat boyu unutulmaz. Size bir örnek vereyim. Bir gün Mevlana'nın kızı ona çorba getirirken elinden düşer ve kırılır. Kırılınca çok üzülür. Mevlana der ki, bak evladım, niçin üzülüyorsun? Bu tekrar yapıştırılır, eski haline gelir. Kızı der ki, evet, eski haline gelir ama tam olarak eski haline gelmeyecek babadır. İşte onun için bu tür davranışlarımıza siz ne kadar sonradan düzeltmeye çalışsanız da bu duruma düşmemeniz daha iyidir. Onun için tatlı dilli, güler yüzlü, olumlu düşünen insanlar olmak zorundayız. Evlatlarımıza yapacağımız en büyük kötülük bu psikolojik travmalardır. Bebeğin ateşi çıktığında ne yapılmalıdır? Ateş bize yol gösterici bir bulgudur. Ateşin altında yatan bir neden vardır mutlaka. Ya bu evladı çok örtmüşsünüzdür, çok giydirmişsinizdir, oda sıcaklığı yüksek olabilir veya bir idrar yollarında, boğazında, akciğerlerinde bir enfeksiyon olabilir. Bu enfeksiyon bakteri olabilir, viral olabilir. Bu ve buna benzer birçok sebeplerle bebek ve çocuklarda ateş meydana gelir. Ateş düşürmek için doğal yöntemler, işte biz bir uygularız, ne yapıyoruz, üzerine açarız suyu,
suyuyla, pansuman yaparız ılık suyla, odayı havalandırırız, ortam ısısını düşürürüz. Tamam ama asıl ateşi değil de ateşin altında yatan hastalık neyse onu tedavi edeceğiz. Çocuk çok giydirilmişse açacağız. Çocukta Allah korusun menenjit gibi bir hastalık varsa vakit geçirmeden tedaviye alacağız. İdrar yolunda bir enfeksiyon varsa onu tedavi edeceğiz. İshal ise kusması varsa su dengesini sağlayacağız. Ateş bize bir semptomdur. Semptom demek yüzlerce hastalıkta görülen ortak bir bulgudur. Burada en önemli olan faktör tedavi edilmesine tabii ki gerekirse ateş şurubu şeyde kullanacaktır ama altta yatan hastalığı atlamamak çok önemli. Çok basit nedenleri olabildiği gibi çok önemli bir hastalığın da başlangıç bulgusu olabilir. Size bir örnek vereyim. Meningokok dediğimiz bir hastalık vardır. Çok erken dönemde böyle şiddetli bir ateş çıkar ve arkasından döküntüler olur. Eğer çocuk ilk saatler içerisinde tedavi alınmazsa 24 saat içinde hayatını kaybedebilir. Bu kadar ağır bir tablodur. Ama bazı ateşler vardır. Çocuk üzerini fazla örtmüşsündür. Sıcak odada bulundurmuştursun. Yolda arabayla götürürken arabanın üzerini örtüyorlar. İç sıcaklığı artıyor. Oradan kaynaklanmıştır. Susuz bırakmıştırsın. Bunlar da basit şeylerdir. Bunları çok iyi ayırmak gerekiyor. Sağlıklı bir çocuk için anne adayı ve hamilelerin nelere dikkat etmesi lazım? Şimdi sağlıklı bir çocuk dünyaya getirmek için böyle hamilelik döneminden değil de hamilelikten çok daha önce tedbir almak gerekiyor. Neden? Şimdi bir hanımefendinin hamile olduğunu biz 20, 30, 40 gün sonra anlayabiliyoruz. Yani bir ay ortalama en erken bir ay gibi diyelim. Bu zaten ilk bir ayda çocuğun organ ve doku taslakları gelişmiş oluyor. Eğer bir hatalı bir şey varsa bu doku ve organlar hatalı olacaktır. Burada en önemli faktör de folik asittir. Onun için folik asit değerlerine çok iyi dikkat etmek lazım. Folik asitin birçok bitkisel ve hayvansal kaynakları vardır. Bunlar doğal yöntemlerle folat olarak özellikle işte alındığı zaman kolay kolay folik asit eksikliği olmayacaktır. Ve kadın doğumcu arkadaşlar özellikle ilk 3 ay içerisinde daha sonra da verebiliyorlar. Folik asit preparatlarda verilir. Ama bunlar çok verildiği zaman da birçok işte demin bahsettiğim gibi beynin dışarıda olması, beyinde sinirlerin dışarı çıkması gibi ağır hastalık oluşabiliyor. Onun için en doğal yol bence hamilelikten önce folik asit değerlerinin ölçülmesi, folat bakımından dediğimiz doğal gıdalarla beslenmesi ve gerekiyorsa folik asit takviyelerinin yapılması ama aşırılığa da kaçırmaması gerekiyor. Ondan sonra da annenin tabii doyurucu, besleyici, geleneksel ihtiyaçlarını fazla kilo aldırmayan şekilde beslenmesi önemlidir. Doktor kontrolleri çok önemlidir. Endokrin bakımından kontrolü önemlidir. Tansiyonu, şekeri, işte diğer şeyleri bunlar çok önemli şeylerdir. Sadece bunlar yetmez. Şimdi zamanımızın anneleri genelde masa başına çalıştıkları için, yeterli spor yapamadıkları için normal doğumda zorlanabiliyorlar. Çatıları yeterli açılamıyor. İşte bu durumda da normal doğum yapamıyorlar. Sezeryanın da birçok yan etkileri var. Onun için annenin hareketli yaşamı çok önemlidir. Ve çocuğun, bebeğin, ceninin anne karnında çok iyi gelişmesi için annenin ruh sağlığı çok önemlidir. Ruh sağlığı olmadan sağlıklı bir bebek ortaya çıkarmak da pek de kolay olmayacaktır. Ve bir de kötü alışkanlıklardan uzak durması gerekiyor. Zeki, zinde, sağlıklı, okul ve iş hayatında başarılı ve huzurlu bir çocuk yetiştirmenin sırları nelerdir? Evet, bu çok güzel bir soru sordunuz. Kim istemez zeki, zinde, başarılı ve huzurlu çocuklar yetiştirmek için? Bu iş öyle hemen doğumdan sonra falan olmaz. Anne adaylarının dikkat etmesi gerekli şeyler var. Size bir şey anlatayım. Afrika'da bir ilkel toplumda gençler evlenince 6 ay boyunca gerdeğe girmezlermiş. Ve tüm aşiret, aile diyelim yani oradaki grup en güzel doğal gıdaları getirir onlara verirlermiş ve onlardan doğan çocuklar da sağlıklı olurmuş. Bakın bu o kadar önemli ki bizim için mesela bugünlerde gündeme getirdiğimiz folik asit. Folik asit çok az olduğu zaman birçok bebeklerde beynin dışarıda olması, sinirlerin arkada kaburgalarda sinirlerin dışarıda olması, meningomiyolojisel dediğimiz hastalıklar oluyor. İşte bu anne adaylarının beslenmesi, hareketli yaşamı, ruhen sağlıklı olmaları, egzersiz yapmaları bunlar çok önemlidir. Ama her şeyin başında ruh sağlığı gelir. Bakınız biraz canınız sıkılmış olsa stres hormonları ortaya çıkar. Bunlar kanla tüm vücuda yayılır. Beyne az kan gider, başınız ağrır. Gözlere az kan gider, bir şey böyle pul pul görürsünüz. Mide bağırsaklara az kan gider, bir şey yemek istemezsiniz. Hörsümüş gibi kalırsınız. Ayağa kalkmak istemezsiniz, hareketiniz kısıtlanır. Ruh sağlığı çok önemlidir burada. Siz istediğiniz kadar en iyi gıdayı yiyin, en iyi sporu yapın, iyi düzenli
düzenli uykuyun, en iyi maddiyata uygun ama en önemlisi var ya ruh sağlığı. Annenin ruh sağlığı da burada çok önemli. Sonra anne adaylarına birçok altın öğütler veriyorum. Bunu Instagram'da, YouTube sayfamda yazdım. Onlara dikkat etmeleri gerekiyor. Hamilelik döneminde beslenme çok önemli. Bu dönem içerisinde folik asidini, değerlerini kadın doğumcu arkadaşlar laboratuvar tetkiklere çok iyi ayarlamaları gerekir. Az olursa da, çok olursa da aynı hastalıklar. Beynin dışarıda olması, meningomiyolojisel dediğimiz omurgalardan sinirlerin dışarıda bulunması gibi olaylar meydana gelebiliyor. Beslenme çok önemli. Doğum olayı çok önemli. Doğumda özellikle ilk 1-2 dakika içerisinde çocuğun mor kalması, neonatal asfiksi dediğimiz bir olay çocuğun hayat boyunca tekelli kalmasına yol açacaktır. Onun için buradan hep sesleniyorum. Doğum odalarında kadın doğumcu arkadaşla birlikte aynı anda, bakınız sonradan değil, çocuk doktorunun veya neonatolog dediğimiz yeni doğan uzmanının doğumda bulunması gerekiyor. Efendim bebekte bir problem olursa biz çağırırız, gelir hemen aşağıda asansöre çıkar. Böyle bir şey yok. Çünkü ilk 1-2 dakikalar çok önemlidir. Birkaç dakika çocuk eğer ki morarır, yeterli oksijen alamazsa beyin ölür ve hayatı boyunca birçok hastalık. Demek ki normal doğum yapması çok önemli. Lohusa annenin beslenmesi çok önemli ve en önemlisi de bu çocukların 2 yaşına kadar anne sütüyle beslenmesi gerekiyor. Ve ek gıdalara gelelim. Ek gıdalar öyle standart olmaz. Her çocuk farklıdır. Her çocuğun ihtiyacı farklıdır. Ek gıdaları verirken mevsime uygun olaraktan anne sütünün durumuna göre, çocuğun kan durumu diğer parametrelerine göre besleyici, doyurucu, tok tutucu, çocuğu geliştirici şekilde ayarlamak gerekiyor. Öyle şu ayda bunu verin, bu ayda bunu verin. Böyle şeyler yok. Onun için ben her hastama her ay ek besinini hastanın muayenesinden mevsimi göz önüne alaraktan, anne sütünü göz önüne alaraktan, çocuğun gerekirse biyokimyasal değerleri örneğin demir, diğer B12 vitamin değerlerini göz önüne alaraktan ek gıdaları veririm. Ve işte o zaman bu çocuklar sağlıklı, zinde, hastalanmayan, huzurlu, evliliklerinde, okul hayatlarında başarılı evlatlar yetişir. Çocuklarımıza veya kendimize vitamin takviyesi tavsiye ediyor musunuz? Şimdi tabii ki vitaminler, mineraller bizim vücudumuzun yapı taşları, bunlar olmazlarsa olmaz, hayat sürmez. Ben mesela buradan şurada şeyinde bulunan bir limondan size bilgi vermeye çalışayım. Limonda bulunan C vitamini biliyorsun bizi hastalıklardan koruyan en önemli bir faktördür. Şimdi takviye alalım mı almayalım konusuna gelince de bir ürünü, bir vitamin minerali en güzeli doğal yönden almaktır. Şimdi mesela C vitamini ihtiyacınız olur. Siz 10 tane portakal da yeseniz vücut ihtiyacı kadar alır, gerisi posa olaraktan atılır. Ve C vitamini birikmez ama birçok eğer bunlara bazı vitaminleri hap olarak alırsanız bunlar vücutta birikebilir. Dolayısıyla Hipokrat'ın İbn Sina'nın belirttiği gibi bütün vitamin ve mineraller orijinal kaynaklarından alınmalıdır. Ama zaman zaman bunlara ulaşmak veya bazı zamanımızda değişen dünya düzeninden beslenmenin bozulmasından dolayı da biz bunları takviye olaraktan almak zorundayız. Ben de zaman zaman hastalarıma yazıyorum. Ancak en iyisi bunu doğal kaynaklarından almaktır. Şimdi şu C vitamini doğal olaraktan siz su ile aldığınız zaman bu sizi bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Hastalıkların o anda hazır bir şekilde onlarla savaşır ve vücudu kuvvetlendirir. Ayrıca güzel bir lezzet verir. Limonun tadını hiç kimse yok diyemez. Ama siz bunu şimdi suyla aldınız böyle. Bunu nane ile birlikte aldınız. Mide rahatsızlıkları, bağırsak rahatsızlıkları, kabızlık diğer şeylerde orada bulunan mikropları öldürür. Nane ile limonun kullanılması çok önemlidir. Benim yaptığım bir metot vardır. Özellikle yaz aylarında, kışın da yaparım bunu. Bir sürahiye 3-5 dal nane korum, limonu kesip korum. Yazsa biraz buz atarım ve bunu ılık olaraktan bütün gün tüketirim. İnanın hasta olmanız için bir sebep kalmaz. Ancak siz bunu eğer bir limonu maydanozla birlikte tüketir iseniz o zaman da vücutta biriken ödemleri, şişkinlikleri, kalp rahatsızlıklarında biriken ödemlerin atılmasını sağlar. Ayrıca burada bulunan demirin de emilmesine büyük oranda sağlar. Şimdi tabii başka şekilde zencefille kullanacak olursak, tazesi olursa tabii daha iyi. Bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirir. Limonla zencefil çok güzel bir kombinasyondur. Siz bunu eğer limonu balla birlikte kullanırsanız bu da boğaz enfeksiyonlarına en iyi gelen bir ilaçtır. Ben ilaçlara da değişmem gerçekten. Gerçi bu doğal ilaçlar o anda hastalığa çok etkili olmayabilir ama sizin hasta olmamanızı önleyecektir. Bu çok daha önemli değil mi? Yani hasta olunca tedavi olmak iyi
iyidir ama hasta olmamak daha önemlidir. Eğer böyle beslenirsek kolay kolay hastalıklara yakalanmayız. Bir diğer olay, bir maden suyunu limonla birleştirir isek maden suyunda bulunan mineraller de buradaki vitaminlerle birlikte vücutta zindelik verir. Özellikle yaz aylarında dinç, zeki, beynimizin iyi çalışmasını sağlar. Vücudun tüm fonksiyonlarını etkiler. Demek ki limonun böyle birçok ürünlerle birlikte kullanılması da bizim için çok faydalıdır. Ki bu takviye ürünlerini elde edemediğimiz zaman tabii ki preparat olaraktan kullanacağız ama en iyisi bunları doğal gıdalardan. Kalsiyumu, magnezyumu, bunların en önemli kaynakları kuru yemişlerdir. Bir Datça'nın bademine, Giresun'un fındığına, Ulukale'nin dutuna kim ne diyebilir ki? Üstelik bunlardaki şeyler o kadar güzeldir ki yani siz her şeyi ayarlayamazsınız. İlahi bir nizam var. Siz bunları mesela aldığınız zaman bir tutta belki 15-20 mineral var. Anne sütünü en iyi artıran bir ürün. Ülkemizin en değerli bir ürünü. Yani biz ne kadar sağlıklı doğal beslenirsek o kadar sağlıklı kalırız. Bugün en çok rastlamış olduğumuz demir eksikliği anemisinin sebebi de gıdalardaki bozulmadır. Ben bakın bir şeyimi anlatayım. Ben 30 yıl önce yılda 5 defa penisilin iğnesi olan doktordum. Ama dedem 116 yaşına kadar yaşamış. Hiçbir ilaç kullanmamıştı. Bir şeylerin yanlış gittiğini görünce bunun peşine düştüm. En büyük riskin beslenme olduğunu anladım ve Anadolu'yu 25 yıl boyunca karış karış gezdim. Yerli tohumları, atalık ürünleri ortaya çıkardım ve bunlarla beslenmeye başladık. Ve bugün Allah'ıma şükürler olsun bir ilaç alan bir hekim değilim. Sabahın karanlığında kalkar, duam eder, işime gelir koyulur, akşam da giderim. Ama beslenmeme çok dikkat ederim. Bunlar benim ilacım oldu. Yedikleriniz ilaçlarınız, ilaçlarınız yedikleriniz olsun. Vitamin ve mineralleri hayatımızda önemi çok büyüktür. Mümkünse doğal kaynaklarından ama olmadığı takdirde de preparat olaraktan takviye ürünlerini almalıyız. Ama takviye ürünlerin üzerinde bir yazı görürsünüz. Bu hiçbir zaman doğal beslenmenin yerine geçmez diyerekten görürsünüz. İbare vardır bakanlarımız. Peki anne sevgisine çok önem veriyorsunuz. Bunun sebebi nedir? Bunu bize açar mısınız? Aha, anne sevgisi var ya. Annemi kaybedeli 20 yıl oldu. Ne zaman bir darlara düşmüş olsam annemi yanımda hissederim. Ondan medet umarım. 20 yıl önce kaybettiğim annemden medet umarım. Anne sevgisi o kadar önemli ki. Bunu geçen Instagram'da gündeme getirdim. Şimdi 50 yıllık meslek hayatımda bir prematür bebeklerin bakımı zor olduğu için, mikrop aldıkları için annelerinden uzakta bulundurduk. Nadiren beslenmesi için içeriye aldık bebeğin yanına. Oysa bu bebekler anne sevgisinden, anne kokusundan, annenin tenini okşamasından mahrum kaldılar. Ne oldu biliyor musun? Bu çocukları çoğunu kaybettik. Anne sevgisi olmadan bir şey olmuyor. Annenin kokusunu alan, annesinden sütünü alan, annenin sesini duyan bu prematür bebekler çok güzel gelişmeye başladı. Bunun farkına varıldı ve işte birkaç yıl içerisinde Cerrahpaşa'da anne ile bebek aynı odada kalmaya başladı. Hemşireler annelere eğitim verdi. Annelere hijyen konusuna dikkat edildi ve sağlıklı bebekler, prematür bebek olsun, diğer bebekler olsun, anne ile bebek aynı odada devamlı kalıyorlar. Bu çok sevindirici bir haber. İnşallah ülkemizin diğer hastanelerinde ve tüm dünyada bu gelişir. Bakın anne sevgisinde yapılan yanlışlıklara bir bakalım. Bebek doğar doğmaz ilk dakikalar içerisinde ağlar. Neden ağlar biliyor musun? O boşuna değildir. O ağlama sesi annenin beynine kodlanır. Annenin de ağrılar içerisinde ses çıkarması çocuğun beynine kodlanır. Doğan bebeği annenin koynuna verirseniz ikisi birbirinin kokusunu alır. Bununla hayat boyu güvenle bağlanır. Bakın bizim Anadolu'da yaylalarımızda adamın 500 tane koyunu vardır ama bunların kuzuları, yavruları vardır. Kuzuları evde kalır. Koyunlar yaylaya çıkarlar. Akşam dönüşünde kuzuları bıraktıkları zaman o 500 tane koyun içerisinde her yavru annesini bulur. Sesiyle bulur. Neyle bulur? Kokusuyla bulur. Yapılan diğer bir yanlışlık. Bebek doğacak diye süslü püslü odalar yaparlar. Doğar orada işte suni bilmem yataklar, duvar boyaları, şunlar bunlar. O çocuğu oraya korlar. Ya yapmayın bunu. Yazıktır, günahtır. Bu çocuğu için onları istemez. Bu çocuk için anne memesinden daha yumuşak, anne memesinden daha güven duyulacak, anne memesinden her türlü ihtiyacını karşılayacak, daha sığınacak başka bir limanı yok. Bebekleri buralardan uzaklaştırmak, ayrı yataklarda yatırmak çok yanlıştır. Bebek anneyle birlikte yatmalıdır. Bazı durumlar vardır. Annenin sağlık sistemi bozuk olabilir, tüberküloz gibi hasta olabilir. İnsan söylemek istemem ama uyuşturucu kullanan, alkol kullanan, aşırı derecede sigara kullanan veya nasıl söyleyeyim psikolojik bir problemi olan, ağır ilaç alan, çok aşırı şişman anne. Bu ve buna benzer tıbbi durumlar dışında
bebekle anne aynı yerde yatmalıdır. Bunlar bazen böyle aynı yerde yatıyorlar. Bebek kayrulasını böyle koyuyorlar ama burada da böyle hapishane gibi cağ dediğimiz hani bölmeler olmaması lazım. Bebek her istediğinde anneye ulaşabilmesi lazım. İşte anne sevgisi bu. Bu çocuklar huzurlu, sağlıklı, ileride daha böyle ahlaklı diyelim, daha böyle güven duyulan, daha böyle kendine güvenen, başarılı zinde çocuklar yetişir. Anne sevgisi kadar güzel bir şey yok. Yanlış yaptıklarımızdan bir an önce yanlışlıklardan dönmemiz gerekiyor. Çocuklarda boğaz ağrısına çok önem veriyorsunuz. Bunu bize açıklayabilir misiniz? Yüreğim dağlanıyor. Şimdi boğaz enfeksiyonları birçok sebeplerden meydana gelir. Bunların çoğu viral bir enfeksiyonlardır. Çoğu kendinden geçer. Bunların bir kısmı bakteriyel enfeksiyon. Bunların da çoğu geçebilir. Ama bir tanesi vardır ki buna çok dikkat etmek gerekir. Beta enfeksiyonu. Beta enfeksiyonunun, beta mikrobunun bir özelliği vardır. Bunda toksik dediğimiz maddeler bulunur. Bu sadece boğazda ağrı, şişli, ateş yapmaz. Tedavi edilmezse 2-3 gün sonra eklem romatizması, kalp romatizması yapar. Çocuk mosmor olmaya başlar. Dizlerinden yürüyemez hale gelir. 50 yıllık meslek hayatımda bu şekilde takip ettiğim, Antalya'dan çıkıp gelen tortop olan o çocukları gördüğümde, Sivas'tan memleketinden çıkıp gelen o çocukları gördüğümde, Erciyes Üniversitesi'nde birçok vakalarda kardit dediğimiz kaybı gördüğümde içim hala sızlar. Çünkü beta enfeksiyonunu tedavi etmek çok kolaydır. Siz gerekli tedavisini başlarsanız burada tek kullanım zaten penisilindir. Ya bir tane penisilin iğnesi yaparsın veya 10 gün penisilin şurubunu verirsin ve böyle bir şeyle de karşılaşmazsın. Ama olmazsa kızıl dediğimiz en ağır hastalığa, kardit dediğimiz kalp romatizması, eklem romatizması, sepsis daha ağır hastalıklara yol açabilir. Buradan bir uyarı vermek istiyorum. Boğaz ağrılarını bazen aileler evde ben bekliyorum. Çocuk 3-5 gün sonra işte toparladı, ateşiyle düştü. Doktora da götürme iyi oldu. Ama bunlar bakıyorsunuz ki 2-3 ay, 1 ay sonra kalp romatizması, eklem romatizmasıyla geldi. Ve beta enfeksiyonda 10 gün antibiyotik verirsiniz penisilin. Diğer mikroplarda 7 gün yeterli olabilir, 5 gün olabilir ama beta'da bu 10 gündür. Onun için antibiyotik verilse bile şey değil. Peki bunun çaresi nedir? Şimdi çok güzel gelişmiş ülkelerde yapılan, benim de yapmış olduğum bir beta testi vardır. 5 dakika içerisinde boğazından bir sürüntü alırsın. Beta var mı yok mu? Bu hem lüzumsuz antibiyotik kullanımını önler hem de betayı atlamamanı önler. Onun için buradan tekrar uyarı yapıyorum. Boğaz ağrıları mutlaka doktorunuzun kontrolünde olsun ve bir enfeksiyon varsa beta testinin de yapılmasında çok büyük fayda var. Doğum öncesinde veya hamilelikte hangi gıdaları tüketimi bebeğe ölümcül zararlar verir? Hamile annelerin de çok daha dikkat etmeleri, yedikleri gıdalara çok iyi dikkat etmeleri, özellikle bu fast food gıdalar, içerisinde katkı maddesi olan paketli gıdalar ki beslenmenin ne kadar bozulduğunu biliyoruz. Bunlardan uzak durması gerekir. Ayrıca bazı ürünler vardır ki abortus dediğim düşüklüğe, çocuğa bazı zararlar yapar. Bunlar içerisinde doğal şeyler de vardır. Örneğin bir ada çayı bir düşüklüğe de yol açabilir. Bir patates filizlerini yerseniz solanin maddesi de düşüklüğe yol açabilir. Bunları tabii doktorun da teker teker izah etmesi beslenme başlı başına bir konudur. Bebeklerin dilinden nasıl anlarız? Ne kadar güzel sordunuz. Şimdi olay nedir biliyor musun? Çocuk her isteğini ağlamakla anlatır. Ağlama sesi bizim için çok önemlidir. Bir gaz sencisinin tiz bir sesiyle ishalli bir çocuğun veya kabız bir çocuğun ağlaması veya bir yerine yabancı bir cisim batmış olan bir çocuğun ses tonu veya acıktıysa annesini isteyen bir çocuğun ses tonları çok farklıdır. Ama ondan daha önemlisi beden dilidir. Yeni doğan bir bebeğe veya çocuğa bir baktığınızda onun beden dili size çok şey öğretir. Onun duruşu, gözlerinin böyle çakı gibi mi? Cildi gergin mi? Pempe mi? Dudakları pempe mi? Şöyle emme refleksi iyi mi? Hareketli mi? Bir şeyler arıyor mu? Bunlar bizi hastalıkların ipuçlarını göstermesi bakımından çok önemlidir. Bu da neyle oluyor? Tecrübeyle oluyor. Talebeliğimin ilk yıllarında ateşli bir çocuğu, belki de bir boğaz ağrısını kucakladığım gibi, Cerrahpaşa'ya götürdüğüm gibi şimdi telefonla bir bilgi veren bir insan aşağı yukarı ne olduğu ortaya çıkıyor veya geldiğinde gördüğünüzde. Dolayısıyla çocuğun bu ağlama sesi, beden dili dediğimiz duruşu, postürü, tonusu, gözlerinin rengi, diğer bulguları bize hastalıklar hakkında veya o çocuğun gelişimi hakkında, mesela otizm bulguları da öyle koyulur. Ruh sağlığı bulguları da öyle koyulur. Yani çocuklarda bu şekilde bir yol izlenebilir. Peki D vitamini nasıl vücuda alabilir? D vitamini eşittir güneş. Şimdi D vitaminini biz artık dünyanın çok ülkelerinde de böyle veriliyor. Devamlı preparat olaraktan veriyoruz. Şimdi D vitamini 2 kaynağı vardır. Bir, güneşten gelen; 2, takviye
takviye ürünleri veya gıdalardan alınan. Takviye olarak verdiğimiz D vitaminin içinde, hepsi için demiyorum, bazılarında ister istemez katkı maddeleri var. Ayrıca bunlar yağda eridiği için vücutta birçok işlemlerden geçer ve her tarafa yayılamayabilir. Ama güneşten almış olduğunuz D vitamini, yani güneş cildinize geldiği zaman burada D vitamini oluşur. Bu sülfata bağlanır. Bu suda çözünen bir D vitaminidir. Su da vücudumuzun her yerinde olduğu için bedavada, para da vermiyorsunuz. Ya bazı hastalarımı görüyorum, Amerika'dan D vitamini getiriyorlar. Bizim ülkedekinin 10 katı daha fiyatlı. Ya bırakın bunları. İşte senin yanı başında. Ne arıyorsun? İşte onun için güneşi kış bile olsa insanoğlu doğada bulunmalı. Doğada yaşamalı. Doğa bizim her şeyimiz. Bir örnekle size söyleyeyim. Hititler döneminde bir hayvanı yakalamışlar. Kemiği bu kadar büyük. Onu evcilleştirmişler. Şu kadar küçük kalmış. Neden? Bu hayvan doğadan uzak kaldı. Bugün işte yediğimiz etler, hayvanlar artık kapalı yerlerde kalıyor, GDO'lu yemlerle besleniyor, güneş ışığı görmüyor, antibiyotik veriliyor, ilaç yapılıyor, aşı yapılıyor. Düştüğümüz durum bu. Bu durumlardan artık kurtulmalıyız. Güneşe sırtımızı değil, yüzümüzü dönmeliyiz. Evet, nereden alacağız? Kaç paraya alacağız? Bedavaya. Hayatımızı zorlaştırmayacağız. Hayalhanem hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha önce bizle nasıl tanıştınız? Var mı böyle bir hikayemiz? Ben bir tıp hekimiyim. Benim bilgilerimin yayılması için bu insanlar beni layık görmüşler. Ben de bu bilgilerimi sadece sağlık alanında sunmak üzere insanların faydalanması için gönülden çalışan insanlar olaraktan gördüm. Fedakarca buraya kadar da geldiğiniz çok teşekkür ediyorum. İnşallah tüm insanlar için bu fikirler yayılır ve sizin de emeklerinize sağlık diyorum. Ben tıp hekimiyim. Ben hekimlik şeyimi yapacağım. Tabii ki bir başkası mimardır, o kendi alandır. Öbürü din adamıdır, o kendi alandır. Ama benim alanım hekimlik hayatıdır. Bu yönde sizlere bir mesaj vermeye çalıştım. Sizin de ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğin de gidecek. Aldığın tatlar da gidecek. Heyecanın da gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi ne kurtaracak? Bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.